Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Büyük bir beden yelek örüyoruz beraberce bu videoda. Siz de benimle bu yeleği örmek isterseniz büyük ya da küçük olarak hiç fark etmez, videonun içinde detaylı bilgilere ulaşacaksınız. Bu yelekte 3 tane renk kullanıyorum. 3 rengim de aynı markaya ait. Alize Cotton Gold. Sırasıyla renklerini söylemem gerekirse yoğunlukta ve zeminde olacak rengim 389. Ara renklerim 62 ve 374. Size şöyle göstereyim. 2 tane de tığ kullanacağım. Bütününde yeleğimin 3.25'i kullanırken etrafını geçerken de patını örerken de 3 milim tığa geçeceğim. Bu yelekte kullanmak istediğim ve hazırladığım motiflerim Gorgeous motifimizin yeni hali, ikinci sürümü dediğimiz bu şekli. Çok havalı duruyor. Bu motifin de detaylı anlatımını daha önce kanalımda yapmıştım. Hemen bu videonun altına da size motif yapımını yeniden o linki bırakacağım. Sizler de benimle birlikte oradan örerek aynı bu şekilde, bu ölçülerde motifinizi hazırlayabilirsiniz. Benim ördüğüm uzunlukta örecekseniz şayet 44 motif örmeniz yeterli olacak. Ben daha kısa örmek istiyorum diyenler de -8 ya da +8 motif gibi düşünebilirler. Motiflerin birleşme kenarı olmaksızın 10 santim. Bunu da bilgi olarak bırakayım size. Tekrardan yakından da göstereyim. Kaç sıra halinde ördüğümü zaten videodaki bu halidir. İzlediğinizde siz bu halini tamamlamış olacaksınız. 44 tane motifimi hazırlarken ana rengim olan 389'u sadece iç renk olarak kullanıyorum. Diğer renklerim daha hakim, hatta 62 en çok kullandığım renk diyebilirim dış cephede. Siz tabii ki gönlünüze göre istediğiniz renklerde bunu ayarlayabilirsiniz. Bu 44 tane motifin 32 tanesini birazdan aşağıda bırakmış olduğum birleştirme linkini de göreceksiniz zaten. Oradaki linke bakarak onun gibi 32 tane olarak birleştiriyorum. Yani 4 çarpı 8 şimdi göstereceğim. 4 boyuna 8 enine olacak şekilde birleştiriyorum. Rengim koyu olduğu için burada önceden de sizlere çekimini yapmış olduğum bu birleştirmenin detaylarını uzun uzadıya anlatmayacağım. Videoyu da gereksiz uzatmayalım. Bu birleştirme linki de dediğim gibi hemen videonun altında. Oradan bakarak hem motifi hem birleştirmeyi çözüp benim göstermiş olduğum yolla ilerleyerek de yeleğinizi örebilirsiniz. Büyük beden örmek isteyen dostlarım bu videodaki detayları olduğu gibi takip edecekler. Videonun sonunda da hangi büyük bedene kadar uyumlu olduğunu söyleyeceğim. Küçük beden ve daha fazla büyük bedenler nasıl yol izlemeli onu da anlatacağım. Şimdilik 44 motifin 32 tanesini bu şekilde birleştirip ters yüzünü döndürüyorum ve şöylecene katlıyorum. Katladığımda önlerde bir tane motif, kol altlarında da bir tane motif kalacak şekilde önüme alıyorum. Şimdi size göstereceğim nasıl olduğunu. Bu şekilde. Şu yanda görmüş olduklarımız bizim kol altına gelecek motiflerimiz. Bu da bizim ön motiflerimiz. Arka açıklıkta 2 tane motif kalmış oldu. Önden gelen 2 tane motifle arkadan birazdan ekleyeceğimiz 8 motifi, 2 buradan motif gelecek, 2 buradan, arkada da totalde 8 motif ekleyeceğiz. Zaten 12 motifimiz eksik. 32 tanesini birleştirdik ve bedeni oluşturduk, alt bedeni. Şimdi 8 motifini arkaya koyduğumuzda
42 ve 2 buraya koyduğumuzda da 44 motifi tam olarak yerine yerleştirmiş olacağız. Öyleyse şimdi bunu birleştirmek için arkasını ilk olarak 8 tane motifi de şu şekilde örüyorum. Hemen onu da göstereyim. 8 motifimi de bu şekilde örüp birleştiriyorum. Yerine birazdan beraberce oturtacağız. Bu motifimin uzun ve kısa kenarı açıkta kalıyor benim birleştirdiğim yöntemde. Sizin de böyle olacak videoyu takip ederseniz birleştirme tekniğiyle. Bunu açık kısmından arkasına oturtacağım. Öyleyse bu birleştirme kısmındaki yerine yerleştirmeyi size göstereyim. O arada da renk koyu da olsa bir nebze birleştirme mantığından da geçmiş olalım beraberce. Uzun parçayı ön yüzü dönüp önüme aldım. Orta dörtlü önümde olacak. Sağda 2 motif, solda 2 motifi bıraktım. Şimdi bu parçayı buraya yerleştireceğim. Buradaki köşede 2 tane ikili trabzanım örülü, bir de zincir çektim. Şimdi bu karşıdaki batacağım yer tam olarak şu kısmın ortası. Buraya batıyorum ve bu ilmeğimi içinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve bu köşeye diğer 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra buradaki ilk trabzanın tepesine geliyorum. Bir ikili trabzan daha örüp tığımdan çıkıyorum. Arkadan 1, 2, 3 sayıyorum ve onun da içine batıp hemen içinden ilmeğimi çıkartıyorum. Yeniden altta 3 tane ikili trabzan. 1 2 ve 3. Şimdi buradan tabi bu tekniği izlemediyseniz kafanız karışır. Bu videonun tamamını izlemeden evvel bunu daha önce benimle birlikte kullanmayan dostlarım bu tekniği mutlaka bu videonun altında bırakmış olduğum linklere önce motifi oradan örüp daha sonra da birleştirme tekniğini izleyip daha sonra bu videoya gelip benimle birlikte örmeye başlamalı. Bunu da mutlaka yeniden belirtiyorum. Siz tabii ki eğer farklı bir birleştirme yöntemi kullanmak istiyorsanız o da mümkündür. Şimdi tekrardan şu orta kısma gelene kadar burada birlikte devam edelim istedim. Üç tane ördüm, çıktım. 1, 2, 3 karşıda 3'ü saydım. Arasından çıkarttım. Tekrardan 1, 2, 3 tane trabzanın tepesine batıp öreceğim. Tığdan çıkıyorum. Ve üçüncüye batıp arasından ilmeğimi çıkartıyorum. Yeniden 1 artık trabzanların üstündeki son işlemim. 3 olduktan sonra çıktım. Tam olarak karşısında yine 1 2 3'ü buldum ve ilmeğin içinden geçirdim ilmeğimi. Artık köşedeyim. Köşeye geldiğimde de 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Şuradaki bu bir zinciri çektikten sonra şurada görmüş olduğunuz buradaki tabi detay önemli. Burayı mutlaka dikkat edin. Bunu birleştirme videosunda olmayan bir şey. Burada iki parçayı birbirine birleştirdiğimiz için iki motif gibi değil, iki parça. Bu aradan batıp ilmeğimi çıkartıyorum. İlmeğimin içinden kaydırarak ve tığdan çıkıyorum. Karşıda bu ikisinin birleştiği yerin ortasına batıyorum. Biraz batmak zor olabilir. Battıktan sonra ilmeğimi oradan da geçirip bir zincir çekiyorum. Daha sonra tığın üstüne ipimi alıp buraya
geliyorum köşeye. Önce 2 tane ikili trabzan, sonra buradaki ikili trabzanın üstüne bir trabzan ve arkadan 3 taneyi sayıp üçüncünün içinden kaydırarak geçiriyorum. İşte bütün diğer, bakınız şurayı da göstereyim, birleştirmeyi detaylı olarak. Şimdi ne yapacağım? Aynı şeyi burası boyunca 3 motifte de uygulayacağım. Şuradaki geçişi yine geleyim birlikte yapalım. Bu ortadaki karşılıklı birleşme yerine yine geldim. Burada köşede 2 tane ikili trabzanımı ördükten sonra bir zincirimi çekiyorum ve buradaki ikisinin birleşirken oluşturduğu boşluğun arasından ilmeğimi geçiriyorum. Aynı zamanda ilmeğimin içinden de geçirdim. Daha sonra burada dilerseniz bir zincir de çekebilirsiniz. Dilerseniz bu bir zinciri çekmeden de karşı tarafın şöyle birleştiği yerin ortasına batıp siz o birleştirme yerindeki potluğa, yani oluşma düzgün duruşuna göre hareket edebilirsiniz. Ama dönüşte mutlaka bir zincir çekiyoruz ve aynen artık 2 tane bu köşeye, bir tane bu üstüne deyip karşıda 3'ü bulup devam ediyorum. Şöyle göstereyim size. 4 tane motifi arka dörtlü motife birleştirdim. Şimdi bu başladığım yere kadar örüp tamamlayacağım. Yani buradaki köşedeki son birleştirme işlemini yapıyorum üstle. Bir zincirimi çektim. Bu ikisinin ortadaki noktaya batıyorum. İlmeğimi oradan alıp çıkarttıktan sonra bir zincir daha çekip dediğim gibi artık boşta kalan 2 motifin kenarını düz örüyorum. Başladığım yere kadar. 8 taneyi de arkaya yerleştirdikten sonra 40 tane motifimizi bedene oturtmuş olduk. Şimdi kaldı geriye 4 tane motif. Onu da ne yapıyoruz? Hemen şimdi bunu yandan katlıyorum. Kol motifini, kol altı motifini bu şekilde. Burada da aynen o şekilde katlıyorum. Böyle oturtuyorum. Evet, şimdi dediğim o 2 tane motifi de şöylecene yerleştireceğim. Nasıl? Yani böyle ve böyle. Diğerinde 2 taneyi öyle ve artık yeleğin formu ortaya çıkmış olacak. Nasıl mı yapacağım? Şimdi bunun bir kenarını örerken önce buraya tutturacağım. Sonra bunu örüp üste geldiğimde de diğer motifi alacağım. Onunla örüp tekrardan üste tutturacağım. Ancak dediğim gibi dilerseniz tabii üstten de gelip üst kenarı birleştirip hop alta gelip altı alıp altı da birleştirebilirsiniz. Hiç fark etmez. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Şimdi ben birini yapayım, bir tarafı, diğer tarafı da beraber örelim. Şu tarafı gördüğünüz gibi 2 motifle birleştirip hem kol evini oluşturdum hem de bedenin bir tarafını tamamlamış oldum. Şimdi diğer tarafı da beraberce birleştirelim. Hangi yolla nasıl gittiğimi detaylarıyla size göstermek istiyorum. İlk olarak birleştireceğim ilk motifimi alıyorum ve onu üst kenarla birleştirmeye başlayacağım. Şimdi ilmeğimi çıkartayım. İlmeği çıkarttıktan sonra tığın üstüne ipimi alıyorum ve motifin bir köşesine batıp önce 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bu bir, hemen yanına şunu bir kere tığın üstüne alıp birlikte öreceğim. Şimdi 2 tane ikili trabzanımı ördüm. Şöyle yapayım köşeye. Aradaki bir zinciri çektikten sonra tığdan çıkıyorum ve bu birleştireceğim karşı köşenin içine tığımı arkadan batırıp ilmeğimi içinden geçiriyorum.
Bir zincir çektikten sonra aynı köşenin içine 2 tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra buradaki ilk trabzanın tepesine batıp bir ikili trabzan daha örüyorum. Tığdan çıkıp 1 2 3 yani bir birleştirmede kullandığım teknikle bir kenarı üst kenarla birleştireceğim. 1 2 3 tığdan çıktım. 1 2 3'ü saydım. İşte bu kenarın sonuna kadar üst, yani buraya kadar geleyim. Bu kenarı sonuna kadar birleştirdim. Şimdi köşedeyim. Köşede de 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekip buradaki boşluktan batıyorum. İlmeğimi arasından geçirdikten sonra bir zincir çekiyorum ve 2 tane ikili trabzan derken sırasıyla bütün trabzanların üstüne bir adet ikili trabzan örerek döneceğim. Buraya kadar şu kenarı ve bu kenarı öreceğim. Daha sonra diğer motifi ekleyeceğim. Parçaya üstten baktığımızda bunu buraya yerleştirdim, birleştirdim. İki kenarına geçtim. Şimdi bu alttaki motifle, yani şununla bunu birbirine tutturmak için sıradaki motifi birleştirmeye başlayacağım. Bunun için de hemen her iki, burada köşe ördükten sonra 2 zincir çektim. Her iki motifin de ön yüzü bana bakarken yeni motifin içine köşeye 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra ilk trabzanın tepesine bir ikili trabzan örüp artık motifi sırt sırta verdireceğim. 1 2 3'ü saydım, arasından ilmeğimi geçirdim. Yeniden 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıp 1 2 3'ü saydım. Bu iki kenarı bu mantıkla sonuna kadar birleştiriyorum. İki kenarın sonuna geldiğimde birleştirirken şimdi köşedeyim. Köşenin içine de 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Burada bir zincir çekip tığdan çıktım. Köşe boşluğundan ilmeğimi alıp bir zincir daha çekip şimdi bu boşta kalan kenarı trabzanlarla geçiyorum. Sadece bu kenarı buraya kadar öreceğim. Burayı örerken de alt kenarla birleşmeye başlayacağız. Bu kenarı da geçtim. Şimdi bu köşeye geldim. 2 trabzanımı ördükten sonra bir de zincirimi çektim ve diğer kenarla birleşmeye başlıyorum. Hemen ilmeğimi onun köşesinden çıkartıp bir zincirimi çektikten sonra yeni motifin içinde köşede 2 tane ikili trabzan ve hemen ilk trabzanın üstüne bir trabzan örüyorum. Tığdan çıkıp 1 2 3'ü saydım. Arasından ilmeğimi geçirdim. Yeniden 1 2 ve 3'ü örüp karşıdan sayıyorum. 1 2 3. Bu kenarı da aşağıya kadar karşılıklı birleştireyim. Bu iki kenarı da birleştim. Kaldı bu kol evindeki iki motifin açık kenarı. Şimdi yapacağım işlem ilk olarak burada köşedeyim. Bunun son burada birleştirme işlemini de yapıyorum. Bir zincir çektim ve artık iki kenarı örerek geçeceğim. Trabzanların üstüne trabzanlarımı
Açıklama kısmına bırakmış olduğum birleştirme videosunu izleyen dostlarım bu kısımda nasıl bir işlem yaptığımı gördüler ama bir kez de beraber burada yapalım istedim. Şimdi son trabzanın üstüne kadar geldim şu geçişte. Köşeye diğer 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve bu ikisinin birleştiği yere batıp ilmeğimi çıkartıp ilmeğimin de içinden geçirdikten sonra bir zincir çekiyorum. Tekrar tığın üstüne ipimi alıp bu defa da buradaki köşeye gelip bir ikili trabzan, daha sonra da her bir trabzanın üstüne bir ikili trabzan örerek başlamış olduğum noktaya kadar devam ediyorum. Şimdi bu tarafı da oluşturduk. Şurayı da biliyorsunuz. Ben bir tarafın bu kol evinin toparlamasını yapacağım. Üstünde göstereceğim yaptığımı. Sonrasında da diğerini de beraberce öreceğiz. İlk olarak görsel olarak size sunmak istiyorum nasıl yaptığımı. Daha sonra da beraberce örelim istiyorum. Ve daha sonra tabii ki yeleğimizin etrafını da toparlayıp birlikte öreceğiz. Bundan önce de birleştirme kenarı olmaksızın motifimin size ölçüsünü vermiştim. Şimdi bir de birleştirme kenarıyla birlikte ölçü bırakmak istiyorum. 12,5 santimde bu şekildeki ölçüsü. Öyleyse birini tamamlayıp geleyim. Yeleğimin bir kol evini şöyle tamamladım. Gayet güzel toparlayarak şu kol altında kalan motifin yuvarlayarak devam ediyoruz. Lastik örünce zaten. Şimdi diğer tarafı da beraberce örmeye başlayacağız. Herhangi bir noktasından hiç fark etmez. Şöyle arkadan bir trabzan üstünden başlayalım. Dediğim gibi bir noktadan. İlk olarak ilmeğimi hemen çıkartıyorum ve tığın üstüne ipimi alıp şöyle kol altına yakın bir yerden batıp ilk sırada normal trabzan örmeye başlıyorum. Trabzanların üstüne ikili trabzan. Şimdi şu geçişlerde ne yaptığımı tabii ki ilk sırada göstereceğim. Şuraya geldiğimizde nasıl geçiş yapacağız? Oraya kadar trabzan üstüne ikili trabzan örerek devam edeyim, geleyim. Bir de şunu söylemek istiyorum. Totalde bu normal trabzanla birlikte, yani lastik sırasını 1, 2, 3, 4 sıra, bir de sık iğne sırasıyla, yani toplamda sık iğne ile birlikte 5 sırada tamamladım. Bu arada bu kol etrafını ve hırkanın etrafını örmeye geçtiğim için artık tığımı 3 milim ile değiştirdim. Bunu da belirteyim. Şimdi buraya geldiğimde de buraya ve buraya buna bir yaparak topluyorum. Eğer daha da kol ağzını daraltmak, daha çok toplamak istiyorsanız buraya geldiğinizde bir buraya, bir de buraya örüp şöyle bir toparlamada yapabilirsiniz. Bunu belirtmek isterim. Ben şimdi burada sadece buraya bir tane, buraya da bir tane örerek geçiyorum. Çok kol ağzını sıkı toplamak istemediğimden ötürü. Buradaki tek yaptığım işlem bu kol etrafını geçerken her yerde bu birleştikleri noktada kol altına geldiğimde de aynı şekilde geçeceğim. Şurada yalnız bir toparlama yapacağım. Onu belirtmek istiyorum. Hemen örerek size gösterdiğim gibi şimdi buraya da geldiğimde aynısını yapacağım. Şu kol altı kısmında buluşuruz. Tam olarak kol altı ördüğüm kısma geldim. Bu kol altındaki motife geçiş olan yerdeyim. Yani bakın tam olarak şu kol altı motifi şuradayım. Burada ise yaptığım işlem şu. Bir tane bu köşeye örüyorum. Bir tane de bu köşeye örüyorum. Ve 3 ilmeği birden topluyorum. Yani aslında biraz evvel dilerseniz buralarda da bir kasma toplama yapabilirsiniz dediğimi kol altında yapıyorum. Şimdi aynı şekilde kol altındaki diğer tarafa da gelene kadar böyle öreceğim. Burada da aynı işlemi, tam karşısında da aynı işlemi yapacağım.
Şu anda diğer söylediğim yerdeyim. Bakın orada da aynı toparlamayı yapacağım. Bir kere burada ördüm, çıktım, tuttum tığımda, bir kere de buraya geldim, yine tığımda tuttum. Hepsini bir örerek trabzanlarımın üstüne örmeye devam edip başladığım ilk trabzanın üstüne tığımı batırıyorum. İpimi kaydırarak üstüne geldim. Şimdi artık ilk çakma trabzanımı öreyim. Burada trabzanlarımı sırasıyla bir önden bir arkadan örerek ikinci sıramı da tamamlamış olacağım bu şekilde. Bir önden böyle bir arkadan örerek devam ediyorum. Burada kol altındaki kısma gelince ne yapacağımı göstereceğim. Oraya kadar aynı mantıkla örüyorum. Hiçbir fark yok buralarda. İkinci sırada lastiği devam ederken kol altında bakın burada ikisini bir topladığım yere geldim. Şimdi hemen o sıradaki arkadan örmek olduğu için onu arkadan örerek tek bir trabzanmış gibi bakın ikisini bir arkaya aldım. Yanındakini artık ikisinin normal önden örüyorum. Şu şekilde. Sırasıyla normal örmeye devam ediyorum. Diğerine geldiğimde de aynı işlemi yapacağım. Tekrar buraya geldiğimde de sıradaki örmem gereken ön olduğu için bu defa da öne alarak ördüm. Ve tekrardan devam ediyorum. Yanındakini arkaya alıyorum. Tekrardan onun yanındaki ön, başladığım noktaya gelmek üzereyim. Tekrardan bunu arkaya aldım. Başladığım noktaya geldiğimde de yine ilk ördüğüm trabzanın tepesine batıp kaydırarak üstüne geldim. Şimdi artık bu sıradan sonra yapacağım herhangi farklı bir işlem yok. 2 sıra daha, yani toplamda lastiği 4 sıra öreceğim. Öndekini önden, arkadakini böyle arkadan örerek devam ediyorum. Bakın ön trabzanı önden, arka trabzanı arkadan. Bu şekilde 2 sıra daha öreyim, sonra sık iğne sırasını da tamamlayıp artık yeleğimizin etrafına geçelim. 4. sırayı da örüp geldim. Şimdi burada artık sık iğne örerek etrafını geçeceğim. Şimdi aynı bulunduğum noktanın içine geri batıyorum. Şimdi burada bir kaydırarak gelmiştim ya. Bu noktanın içine geri batıp ilmek çıkartıp sık iğnemi örüyorum. Şimdi buradan sonra da her trabzanın tepesine batıp bir sık iğne. Bu kadar. Başladığım yere kadar aynı şekilde devam edeceğim. Sık iğne sırasının da sonuna gelince sonuncuyu örüp ilk ördüğüm sık iğnenin bulunduğu yere batıp ipimi kaydırarak içinden çıkarttıktan sonra güzelce kilitleyip kesiyorum. Daha sonra ben bunu aralarda gizlerim. Şimdi şöyle hemen yerleştireyim. Kolu göstereyim size de. Şu şekilde kolumuzu da tamamlamış olduk. Gayet düzgün olması gerektiği gibi. Dediğim gibi daha da böyle hani toplansın kol evi diye düşünüyorsanız bu aralarda da minik bir şuradaki yaptığımızı yapabilirsiniz. Şimdi sıra artık hırkamızın etrafını örmekte. Bunun için de hemen önümü alacağım ve şöyle kol altına gelen kısımdan başlayacağım. Şuradan şöylece başlarım. Nasıl bir örgü? İlk sırasını tabii ki normal trabzanlarla başlayacağım. Geçişlerde nerelere batıp nerelere batmadım. Çünkü bu ense kısmına geldiğimde farklı batarken genelinde daha farklı yerlerden toparlama batma yapacağım. Şimdi gösteriyorum hepsini size sırasıyla. Buradan ilk olarak başlayalım. Şöyle
şu trabzanın tepesine batıp bir trabzanımı öreyim. İlk trabzanımı. Daha sonra tekrardan tığımın üstüne ipimi alıyorum ve sıradaki trabzanın üstüne batıp bir trabzan daha, şunu da içeri alayım, örüyorum. Daha sonra bu üçünün oluşturduğu yere geldiğimde, ki bu hemen şöyle kadrajı düzeltip tam göstereyim size. Şimdi şuraya geldiğimde ise batacağım noktalar, bu köşenin içine bir tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonra birleştikleri noktaya batıp bir tane ikili trabzan örüyorum. Tekrardan bu köşeye geldiğimde bir ikili trabzan, diğer tarafların hepsinde trabzanların üstüne bir ikili trabzan. Hırkanın genelinde buradaki geçişi böyle yaparken ense kısmında bir tık farklı yapacağım. Enseye geldiğimde de buradaki geçişi nasıl yaptığımı size göstereceğim. Öncesinde köşeye kadar öreyim. Buradaki etek ucundaki köşeye kadar geldiğimde de içine hemen iki tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonra 2 zincir çekiyorum. Ve 2 tane daha ikili trabzanımı örüp aynen etrafını dolaşmaya devam ediyorum. Dediğim gibi ense kısmına kadar farklı bir şey uygulamayacağım. Göstermiş olduğum teknikle ilerliyorum. Şimdi ensedeki kısma geldiğimde, yani ense dediğim yer, yeleğimizi arkasını çevirip böyle önümüze aldığımızda arkada böyle 2 tane motifin kaldığını görüyoruz. Şimdi buradaki geçişte hemen bakın, şuradaki geçişte ilk önce şu köşeye batıyorum, bir kere çıkıyorum. Daha sonra buradaki köşeye geliyorum, yine bir kere çıkıp şöyle bir toplama yapıyorum üçünü, ilmeklerin. Daha sonra trabzanların tepesine birer tane örmeye devam ediyorum. Şuraya gelene kadar. Buraya geldiğimde de şimdi ilk olarak buraya bir tane öreceğim. Daha sonra buraya bir tane daha öreceğim. Ve buradaki köşe geçişini de bu şekilde yapacağım. Tekrardan sadece ensede bunu belirtmek isterim. Yeleğimin bütününde değil. Şimdi burada da aynı yer var. Şurada da aynı toparlamayı yapacağım. Ensede 3 noktada bu sırada böyle bir toparlama yapıyorum. Artık bir üst sıraya lastiğe geçtiğimizde ise normal bir önden bir arkadan alarak örmeye devam edeceğim. Orada farklı bir işlem yapmayacağım. Bu köşeye de geldim. Yine birlikte geçelim istedim. Önce bir tanesini ördüm. Daha sonra diğer köşeye hemen geliyorum. Ve trabzanların üstünü örmeye devam ederken bundan sonraki birleşmelerde, köşe birleşmelerine denk geldiğimde bir tane buraya, bir tane ortaya, bir tane de yine bu köşeye yaparak, yani genelinde yaptığımı uygulayarak başladığım noktaya kadar devam ediyorum. Sonra artık bir üst sırada lastiğin yapımına beraberce geçeceğiz. İlk trabzan sırasını tamamladım. Burada ilk örmüş olduğum trabzanın olduğu yere geldim. Hemen onun tepesine kaydırarak geliyorum. Arasından ipimi ilmeğimden de geçiriyorum. Daha sonra bunun üstüne hemen bir zincir çekip yükselip etrafında döndürüp bu ipi de alıyorum. Bu döndürdüğüm yerin arkasından şöyle geçiriyorum ve ilk trabzanımı örüyorum. Bundan sonra sırasıyla bütün trabzanlarımı bir önden bir arkadan devam edeceğim. Lastik sıramı örmeye. Önce önden, sonra arkadan
önden hiçbir farkımız yok. Arkadan. Şimdi şu köşedeki geçişi de nasıl yaptığımı göstereyim lastikte. Bakın. Sırasıyla ön ve arka. Aynı kol etrafını yaptığımız gibi. Köşeye kadar ilerledim, geldim. Şimdi bu köşeye de geldiğimde köşenin içindekini de sırasıyla örüyorum. Şimdi burada önden ördüm. 2 tane ikili trabzanımı köşenin içine örüp aradaki 2 zincirimi yine çekiyorum. Daha sonra tekrardan trabzanlarımı, şimdi bu önden örmüştük ya, arkada sıra kaldığı için arkadan örüyorum bu defa burayı ve öne geçiyorum. İşte köşeyi de bu şekilde döndükten sonra başladığım noktaya kadar tek farklı göreceğim yer enseye geldiğimde, şimdi size göstereceğim. Şu kısım olacak. Aynı koldaki gibi, hani 2 tane kestiğimiz yerler vardı ya buralarda, 2 tane kestiğimiz. İşte bunu sıradaki trabzan neyse, eğer önden örülecekse her ikisinde tek trabzan muamelesi yapıp ya önden öreceğim. Eğer arkadansa da her ikisini arkaya alıp arkadan öreceğim. Hiçbir farkı yok. Aynı kol çevresinde uyguladığımı uygulayacağım. Şimdi buraya kadar da devam ettim. O size biraz evvel gösterdiğim yerdeyim. Bakın burada en son ördüğümü önden ördüğüm için, şimdi buradaki toparlama yapacağım bu 2 tane trabzanı bir öreceğim için öne değil, sırada arka olduğundan onu arkaya alıyorum. Ve aynen devam ediyorum. Arkadan sonra öndeki, tekrar arka. İşte böyle devam ederken de ortadakine, sıradakine gelirse o şekilde örüyorum. Buradaki de aynen öyle ve başladığım yere kadar aynen bu şekilde devam ediyorum. Sonra bir üste çıkıyorum. İstediğiniz kadar genişlikte, ne kadar geniş örmek istiyorsanız hiç fark etmez, örebilirsiniz. Ben tahminen 5-6 sıra örerim diye düşünüyorum. Geldiğimde zaten size kaç sıra ördüğümü, kaç santim ördüğümü, hepsinin ölçülerini vereceğim. Son sırayı da zaten sık iğne ile tamamlamayı planlıyorum. O sık iğnenin geçişini de birlikte yaparız. Öyleyse ben devam edeyim. Etrafının lastiğini 5 sıra geçtikten sonra artık sonuncu trabzanımı da ördüm. Buradaki ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine gelip kaydırarak çıkıyorum. Şimdi bundan sonra yapacağım işlem sık iğne geçmek olacak. İlk olarak içinde bulunduğum trabzana yeniden batıp ilmeğimi alıyorum ve bir sık iğnemi örüyorum. Derken bütün trabzanların tepesine batıp sık iğnemi örerek ilerliyorum. Köşedeki trabzanlarda nasıl bir geçiş yapacağım, oraya geldiğimde size göstereyim. Köşeye geldiğimde köşedeki trabzanların üstüne de batıp birer tane sık iğnemi örüyorum. Daha sonra içine batıyorum. İçine de 3 tane sık iğnemi örüp hemen buradaki trabzanın tepesine bir tekrardan devam ediyorum. İşte bundan sonra bütün hırkamın çevresini aynı mantıkla dolanacağım. Hırkamın değil bu arada, yeleğimin. Şöyle göstereyim. Sık iğne sıramın da sonuna geldim. Son trabzanın da tepesine batıp ördükten sonra burada ilk örmüş olduğum sık iğnenin içine batıp ilmeğimin de içinden kaydırarak çıkartıyorum. İpimi de bir kere kitleyip kestikten sonra yeleğimizin bütün işlemlerini tamamlamış olduk.
Yine en sevdiğimiz kısma, finale geldim efendim. Yeleğimi 36'dan 44 bedene kadar olan hanımefendiler rahatlıkla kullanabilir. 36 beden için tabii ki salaş olacaktır. Ama bir 40, 42 hatta 44'te, yani etrafını 2 sıra daha fazla ördüğümüzde 44 bedene de çok rahatlıkla uyum sağlayacak 115 santime yakın çevresi oldu. Yelek çevremizi söyleyebilirim. Boyu da 78 santim oldu. Siz de kendinizi, hani bu ölçüyü değerlendirin. Bu vermiş olduğum motif ölçüsünü, sırasını değil ölçüsünü mutlaka değerlendirmelisiniz. 42 beden üstü hanımefendiler motiflerini bir sıra daha fazla örmeliler. Çok çok daha rahat uygun düşecektir bedene o vakit. Onu belirtmek isterim. Yeleğin bütününde 389 olan lacivertten 3 adet kullandım. Diğer iki renkten ise birer adet kullandım. Yani 62 ve 374 maviden. Hafif güzel bir yelek oldu. Onu belirtmek isterim. Böyle 42-44 beden kullanacak olan varsa eğer, patını 2-3 sıra daha fazla örebilirler ama böyle 44 beden üstüne 42 hatta mutlaka bir sıra fazla örsün diye öneriyorum nacizane. Sevdiğinizse her zamanki gibi sizden bir kalp ve yorumlarınızı rica edeceğim. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.